İyi pazarlar, Happy Mind News'a hoş geldiniz. Bugün Duygular serisinin ikinci duygusu olan korku hakkında konuşacağız. Çoğu zaman deneyimlerken çok zorlanıyoruz. Genelde kaçmaya çalışıyoruz, bastırmaya çalışıyoruz. Deneyimleme anı inanılmaz derecede sancılı oluyor çünkü. Fakat korku duygusu düşündüğümüz kadar bize zarar verme amaçlı çalışan bir duygu değil. Gelin bakalım korkunun altında neler varmış. Beynimiz, özellikle de amigdala, etraftaki tehlikeleri sezmek noktasında bizim bilinçli olan halimize göre çok daha hızlı aktive olmaya başlar. Bu sebeple de tıpkı geçen hafta bahsettiğim gibi öfkelenme anında nasıl ki bir amigdala aktivitesi olursa nabzımız hızlanıyordu, soluk alıp verme hızımız hızlanıyordu, bir anda kaslarımız geriliyordu. Bu benzer tepkileri biz korku anında da vermeye başlıyoruz. Bu birazcık şöyle bir zamanlama farklılığına sebebiyet veriyor. Korkmak dediğimiz şeyi elbette bilinçli olarak deneyimliyoruz ama sezgisel boyutu, yani beynin etraftaki tehlikeli olabilecek durumları sezme boyutu birazcık daha önce çalışmaya başladığı için vücudumuzda bu gibi değişimler olduğunda biz neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Şu anda ne oluyor, neden bu değişimleri yaşıyorum diye düşünüyoruz. Bu da bize aslında korkunun çoğu zaman belirsizlikten tetiklendiğini ve bundan beslendiğini göstermiş oluyor. Korkunun şöyle ilginç bir özelliği var. Duyguyu şu anda, şu anki halimizle deneyimliyor olmamıza rağmen onun asıl işi gelecekte neye sebep olup olmayacağını düşünmemizden geçiyor. Çünkü korktuğumuz şeylerle ilgili düşünmeye başladığımızda biz o anı değil, o düşündüğümüz senaryo gerçek olursa sonrasında ne olacak diye düşünürüz hep. Mesela bir düşme tehlikesi geçirdiğinizi düşünün. Çok korktum, düşeceğim diye dersiniz mesela. Neden korkarsınız ya da neden bu sizi tedirgin eder? Çünkü düştükten sonra ölebilirsiniz, bir yeriniz yaralanabilir, canınız acıyabilir. Yani o sonrasında ne olacağıyla ilgilendiğiniz için korku şimdi de başlayıp ama gelecek odaklı ilerleyen bir duygu olarak karşımıza çıkmış oluyor ve çoğu zaman da bizim gerçeklik algımızı değiştiriyor. Geleceğe dair olan gerçeklik algımızı. Çünkü o anda biz tamamen korkunun bize sunduğu perspektifle düşündüğümüz için bir şeylerin daha iyi olabileceğine dair inancımızı biraz zedelemiş oluyoruz ve olabilecek en kötü senaryo üzerinden kendimizi düşünmeye teşvik ediyoruz. Korkunun en zor yanlarından biri sizin sessizliğiniz karşısında daha da güçlenmesi. Yani siz korkunuzu bastırmaya çalıştığınız zaman, onu fark etmediğiniz zaman ya da kendinize korkmamalıyım diye şartladığınız zaman o korku aslında her geçen gün biraz daha güçleniyor. Her geçen gün sizi daha çok etkileyebilecek bir seviyeye geliyor. Ve dolayısıyla da sizin olaylara bakış açınızı değiştirmeye başlıyor. Bu yüzden de korkuyu fark ettiğimiz anda evet şu an ben korkuyorum ve benim bu aklımdan geçen şey gerçek de olabilir fakat bu bir olasılık, bu bir netlik, bu mutlak bir şekilde yaşanacak bir şey anlamına gelmiyor. Korkumuzu yönetebilmemiz için onun altında yatan şeyi anlayabilmemiz çok önemli. Bunun için de korkumuza soru sorabilmemiz gerekiyor. Bu ilk başta kulağa tuhaf geliyor ama kastettiğim şey aslında şöyle bir soru. Şu an korkuyorum ama bu durum bana neyi göstermeye çalışıyor, neyi öğretmeye çalışıyor? Benim neye ihtiyacım var da ben şu anda böyle bir ruh halindeyim? Çünkü korkunun altında çoğu zaman şunun yattığını görüyoruz. Bir belirsizlik durumu olabiliyor. Yalnız kalma ile ilgili endişelerin olması olabiliyor. Veya bir destek görememe durumu. Ya da toplum tarafından veya hayatınızdaki insanlar tarafından size dair bir şeylerin nasıl algılanabileceği, nasıl anlatılabileceği, nasıl değişebileceği konusunda, yani başkalarının sizin hakkınızda ne düşünebileceği konusunda korkularınızı buradan yola çıkarak
besleyebiliyorsunuz. Bu yüzden de korkunun altında yatan şeyi anlamak bizim için en temel ve önemli adımlardan biri. Biraz önce de söylediğim gibi korku çok gelecek odaklı bir duygu ama yaşattığı eziyet şu anla ilgili ve dolayısıyla bizim odağımızı gelecekte değil şu anda tutmamız lazım ki önce kendimizi iyi edebilelim, hem de eğer gerçekten o düşündüğümüz kötü senaryo bir gün gerçek olacaksa o gerçek olma haline de hazır olabilmemiz lazım. Onunla baş edebilmek için, onunla güçlü bir şekilde savaşabilmek için. Bu yüzden de şu anda kendimize iyi bakmadığımız noktada veya kendimizi sağlıklı şeylerle beslemediğimiz noktada o korkunun bize sunduğu olasılıklara doğal olarak hazır olmamış oluyoruz. Ve bir yandan da bunu eğer fark ederseniz, ya ben çok korkuyorum ve çok işlevsiz bir noktaya sürükleniyorum, ne yapacağımı bilmiyorum dediğinizde korkuya ekstra bir kaygılanma süreci de ekleniyor ve bu böyle bir kar topunun büyüyüp devleşmesi gibi bir süreç gibi sizde yoğun olumsuz duygulanımlar ve çözümsüz bir sürü anın doğmasına sebep oluyor. Korkuyu kötü bir duygu olarak değerlendiriyoruz. Ondan kaçınmaya çalışıyoruz ama korkunun gerçekten amacı bizi hayatta tutmak ve tehlikelere karşı uyarmak olduğu için aslında korktuğumuz zaman bunun bir noktada da bize iyi gelebilmesi lazım. Şunu demeye çalışıyorum. Bir şeyden korkuyorsanız eğer, bu demek ki o durumla ilgili bir şeyleri daha iyi yapma isteğinizin olduğunu gösterir. Siz onunla ilgili bir şeylerin değişmesini istemiyorsunuz. Demek ki mevcutta iyi olan bir şeyler var. Hem bunu korumak için hem belki daha iyi bir hale getirebilmek için. Bu yüzden de korkuyor olmanız sizin canlılığınızın bir göstergesi. Korkularınızdan korkmayın. Korkmak çok doğal ve çok insani bir şey. Önemli olan korkunuza isim verebilin, korkunuzu anlayabilin. Yani korkuyorum ama neden dediğiniz nokta sizin için sıkıntılı olabilir. Korkuyorum çünkü şu olabilir dediğinizde aslında siz o korkunun çok büyük bir kısmını çözümlemişsinizdir. Yani bu açıdan kendinizi daha güvende ve rahat hissedebilirsiniz. Korkunuza söylediğim gibi sorular sormaya çalışın. Hep benzer alanlarda mı korkuyorsunuz? Buna bakabilirsiniz. Çünkü bu durum size şunu da gösterir. Demek ki orada sizin kendinizle ilgili yapmanız gereken bir şey var. Siz hep aynı korku senaryolarını yaşıyorsunuz. Bu belki yaşadığınız yer, muhatap olduğunuz insanlar, yaptığınız iş, bunlardan da kaynaklanıyor olabilir. Fakat doğrudan sizinle ilişkili bir şeyse bunun çözümü ya da değişim noktası sizden başlamak durumunda olacağı için sizi gerçekten güzel bir farkındalık seviyesine götürür ve hayatta sorun çözebilme kapasitenizi ciddi anlamda geliştirir ve dolayısıyla da size daha konforlu bir hayat sunar. Deneyimlediğimiz en rahatsız edici duygulardan biri olsa da korkularımızın bizi büyüttüğünü her zaman için aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü bir şeyden korkuyorsak gerçekten değiştirebileceğimiz bir şeylerin olduğunu da düşünüyoruz demektir. Ve yaşadığımız her değişim, dönüşüm bizden çıkmış, sağlıklı düşüncelerle beslenmiş olduğunda bizim hep daha iyi ve sağlıklı bir versiyonumuzu inşa etmemizi sağlar. Bu yüzden korkulara yargısız bir şekilde, onlara çok fazla öfkelenmeden yaklaşabilmemiz çok önemli. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Sizin korkularla ilgili düşünceleriniz, deneyimleriniz neler? Paylaşmak isterseniz muhakkak yorumlarda belirtin. Onları büyük bir dikkatle okuyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.